Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte çok kolay pasta tarifi hazırlayacağız. Böyle bütün özel günlerinizde hazırlayabileceğiniz ve sizleri asla uğraştırmayan bir pasta tarifi olacak. Evet, dilerseniz tarifimize geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Evet, öncelikle pastacı kremamızı hazırlayalım. Pastacı kremam için bir tane yumurtamın sarısını tenceremin içine alıyorum. Sütümü ilave etmeden önce yumurta sarımı bir karıştırmak istiyorum. Sonra üzerine 2,5 su bardağı süt ilave ediyorum. Evet, yine bir karıştırmak istiyorum. Sonra üzerine bir paket hazır pastacı kreması ilave ediyorum. Evet, bu arada ben hazır pastacı kreması kullanmak istedim ama sizler dilerseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Daha önceden pastalarımda kullanmış olduğum pastacı kreması tariflerim de var. O tariflerimi de bu tarifimin üzerine etiketleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Hazır pastacı kreması kullanmak istemiyorsanız bilginize. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet, tamam, pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Şimdi pastacı kremamı ocağımın üzerine alacağım ve kıvam almaya başladıktan sonra bir 5 dakika daha pişirip sonra ocağımın üzerinden alıp margarinimi ilave edeceğim. Margarinimin erimesi için iyice karıştıracağım ve sonra pastacı kremamın üzerine ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bir buzluk poşeti kapatacağım ve tamamen soğumaya bırakacağım, bilginize. Biz de bu sırada pandispanyamızı hazırlayacağız. Evet, kremamız hazır. Şimdi pandispanyamızı hazırlayalım. Yumurtamızın sarısını ve beyazını ayrı ayrı çırpacağız arkadaşlar. Öncelikle 3 tane yumurta sarımı kabımın içine alıyorum. Üzerine 1 su bardağından 2 yemek kaşığı eksik şekerimi ilave ediyorum ve göz göz olana kadar yumurtam ve şekerimi çırpacağım. Evet, tamam, yeterli. Kreması bir kıvam aldı yumurtamız ve şekerimiz. Şimdi üzerine yarım çay bardağından biraz eksik kaynar suyumu ilave ediyorum. Ve tekrardan çırpacağım. Evet, tamam, yeterli. 1 yemek kaşığı buğday nişastası ilave ediyorum ve eleyerek katıyorum. Muhakkak sizler de ununuzu ve nişastanızı eleyerek katın. 1 bardak da un ilave ediyorum. Evet, şimdi 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave ediyorum. Ve şimdi alttan üste doğru çırpacağım. Evet, tamam, yeterli. 2-3 dakika kadar çırptım. Evet, hemen böyle kenara almak istiyorum. Mikserimin ağzını temizleyip sonra yumurtamızın akını çırpacağız. Evet, kabımın içine bir cimcik tuz ilave ettim.
Şimdi üzerine 3 tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Krem şanti kıvamını alana kadar çırpacağım. Yüksek ayarda. Evet, tamam, 5-6 dakika kadar çırpıyorum. Hemen şöyle ters çevirmek istiyorum. Yani yere düşmemeli. Yumurtamızın akı çırptığımda arkadaşlar, bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi diğer hamurumuzun üzerine ilave edelim. Evet, hemen böyle biraz ilave edeceğim ve böyle alttan üste doğru pandispanya hamurumuzu söndürmeden karıştıracağım. Evet, bu aşamada asla mikser kullanmıyoruz. Aklımdayken bunu da belirteyim. Evet, hemen kalanını da ilave ediyorum. Yine alttan üste doğru karıştıracağım. Evet, tamam, yeterli. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin içine ilave edelim. Hemen şöyle göstereyim kıvamını. Evet, pandispanyamızın kıvamı bu şekilde olacak. Evet, hemen böyle eşit olacak şekilde ilave edelim. Evet, tamam. Şimdi dağıtalım. Evet, tamam, tepsimin genişliğinde dağıttım hamurumu. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Evet, pandispanyam pişti. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Tepsimden masamın üzerine aldım. Tamamen de soğudu. Şimdi dilerseniz kalan aşamalarına devam edelim pastamızın. Evet, pandispanyamı bu tarafa alıyorum ve kremamı getiriyorum. Şimdi kremamı yan tarafta 5 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet, 5 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar pastacı kremamı mikserimden geçirdim. Hemen şöyle de göstereyim kıvamına, bakar mısınız? Yani dondurma gibi top top bir krema oldu. Evet, hemen bu tarafa alıyorum pastacı kremamı. Kekimi önce bu şekilde sarmak istiyorum. Yani pandispanyam da o kadar güzel olmuş ki kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi sardım ve asla kırılmadı.
Evet tamam, şimdi pastacı kremamızı ilave edelim. Evet, şimdi fazla kenarlara taşırmayacak şekilde dağıtalım. Evet tamam, yeterli. Evet, şimdi böyle bir tane de büyük boy muz ilave ediyorum. Evet, şimdi saralım. Evet, bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi sardım ve şimdi servis tabağımın içine alıyorum. Yağlı kağıdımın birazını kestim. Evet, hemen pastamı yan tarafa alıyorum ve üzeri için bir paket Oreo kullanıyorum. Hemen kabımın içine alıyorum. Üzerine 2,5 bardak süt ilave ediyorum. Evet, şimdi yan tarafta pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım mikserimle. Evet, pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Şimdi pastamızın üzerine ilave edelim. Ama onun öncesinde ben pastamı sadece servis tabağıma almak istiyorum. Bu şekilde. Evet, şimdi hemen üzerine ilave ediyorum ve her tarafına gelecek şekilde dağıtacağım. Evet, böyle kenarlarına da dağıtalım. Evet, her tarafına gelecek şekilde dağıttım. Şimdi böyle spatulamla düzlüyorum ki daha güzel görünsün diye pastamız. Evet tamam. Evet, şimdi süslemesini de yapalım. Yarım tane muzumu bu şekilde dilimledim ve hemen orta kısmına diziyorum. Sonra Antep fıstığım ile etrafını süslüyorum. Yani ben Antep fıstığı ile süslüyorum. Sizler dilerseniz çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Çikolatanızı rendeleyip bu arada Antep fıstığımın miktarı da 1 yemek kaşığı. Hemen böyle muzlarımın ortasına da ilave ediyorum. Bu şekilde. Sizler pastanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin kendi tercihinize kalmış. Evet, pastamızın son hali bu şekilde. Bakar mısınız? Yani o kadar güzel bir pasta tarifi oldu ki
Hem de yapılışı o kadar kolay ki kesinlikle hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bundan sonra asla pastanelerden hazır pasta almayacaksınız. Yani kesinlikle bu tarifimi kaçırmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Karşınıza çıktığı andan itibaren kaydedin ve her zaman yapmak isteyeceğiniz şipşak bir pasta tarifi oldu. Evet, pastamın iç dokusunu da sizlerle paylaşmayı o kadar çok isterdim ki ama paylaşamayacağım. Hakkınızı helal edin. Çünkü benim oğlumun doğum günü pastasını ben yapmak istedim. O yüzden de pastamı bozamayacağım arkadaşlar. Şimdiden hepiniz hakkınızı helal edin. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Zaten pastamın bütün aşamalarını izleyince göreceksiniz. Her şeyiyle 10 numara bir pasta tarifi oldu. Kesinlikle hazır pandispanya almanıza gerek yok. Bu pandispanyadan hazırlayıp bütün pasta çeşitlerinizde kullanabilirsiniz. Pamuk kadar yumuşak bir pandispanya tarifi oldu. Başta da belirttiğim gibi kendim yapmış olduğum pastacı krema tarifimi de bu tarifimin üzerine etiketleyeceğim. Hazır kullanmak istemeyenler de oradan bakıp yapabilir pastacı krema tarifimi. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine aklınıza takılan soru işaretleri olursa videomun altındaki yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.